Hayat sadece 5 maddeden oluşan bir oyundur. Bir pizza bile daha fazla malzemeye ihtiyaç duyar. Hem insan vücudu hem de evren sadece 5 elementin büyüsüne dayanır. Tüm evren içinizde meydana gelen küçük bir olayın büyütülmüş bir iz düşümüdür. Dünyadaki her manevi uygulama bu 5 unsurun örgütlenmesiyle bir şekilde ilişkilidir. Tüm manevi uygulamalar esasen bu unsurların temizlenmesinden türetilmiştir. Bireysel varoluşun temeli aslında bu 5 elementin derinliklerine nüfuz eden hafızadır. Çünkü hafıza türlerinin bir sonucu olarak bireye sızan zorlayıcı eğilimlerin unsurlarını temizlemek, birey ile evren arasında mutlak bir uyum duygusu getirmeye yardımcı olur. Dolayısıyla hayatı büyük bir olasılık olarak mı yoksa büyük bir engel olarak mı deneyimlediğiniz bu 5 unsurun sizinle ne ölçüde işbirliği yaptığına bağlıdır. Hayat karmaşık bir ağdır ancak basit bir pini vardır ve bu anahtar sizin sınırlı kişiliğinizdir. Bilinçli olarak farkındalığınızla temas halinde olduğunuzda fizikselliğin en ince boyutuna veya frekansına erişirsiniz. Enerji bedeni olarak adlandırılan ve her insanın etrafındaki bu 5. elementin belirli bir boyutu vardır. Diğer elementler vücuttayken enerji bedeni fiziksel bedeni sarar. Bu element hala fiziksel olduğu için bilgi taşır. Hayatınızda belirli bir yoğunluk veya bolluk seviyesinde olan her şey etrafınızdaki bu enerji bedeni alanına yazılır. Bir insanın bu fantastik makinenin sınırlamalarını görmesi için belli bir farkındalık gerekir. Her şeyden önce farkındalık zihinsel uyanıklık değildir. Zihinsel uyanıklık sadece dünyada hayatta kalma yeteneğinizi arttıracaktır. Farkındalık senin yaptığın bir şey değil, senin olduğun şeydir. Çünkü farkındalık canlıdır. Bu bir hafıza tarafından tamamen lekelenmeyen zekadır. Zihnin en derin boyutudur ve sizi yaratılış temeli olanla bağlayan boyuttur. Uyku, uyanıklık ve ölüm. Bunların hepsi sadece farklı farkındalık düzeyleridir. Yani farkında olmak bu varlığı yaratabilecek ya da yok edebilecek olandır. Uyuyan bir insan ile ölü bir insan arasındaki fark yine farkındalıktır. Modern bilim bize tüm varoluşun sadece farklı şekillerde ve farklı biçimlerde kendini gösteren bir enerji olduğunu söyler. Yani burada bir kaya gibi oturabilecek aynı enerjinin başka bir yerde çamur gibi uzanabileceği, bir ağaç gibi ayağa kalkabileceği, bir köpek gibi koşabileceği anlamına gelir. Esasen evrenin çok daha büyük enerji sistemine bağlı olan bir enerjinin parçasıyız. Evren sadece büyük bir organizmadır. Hayatınız bundan bağımsız değildir. Dünya olmadan yaşayamazsınız. Çünkü ikiniz arasında çok derin bir anlık anlaşma vardır. Evrendeki her şey aynı enerji olmasına rağmen farklı biçimlerde, farklı yetenek seviyelerinde işlev görür. Aynı enerji bir bitkide gül oluşturma işlevi görürken başka bir bitkide yasemin oluşturma için işlev görür. İnsanların toprak kap yaptığı aynı malzemeyle şimdi bilgisayar ve araba yapılmaktadır. Esasen evrim benzer bir olgudur. Bu gezegenin aynı materyalinden bir insanın varoluşuna ne kadar inanılmaz bir yolculuk yapıldığını gösterir. Bu varoluştaki her şey doğal olarak belirli bir organik yasaya göre gerçekleşiyor. Bilmeniz gereken her şey tam içinizdedir. Bilgisayarınıza belirli türde bir yazılım indirdiğinizde bunların hepsinin nasıl çalıştığını anlamanız gerekmez. Yazılımda yazılan her kelimeyi okumak zorunda değilsiniz. Bir tuşa bastığınızda sonuç alırsınız. Tüm bilgiler yalnızca varoluşun fiziksel doğasıyla ilgilidir. Çünkü bilgi yaşayan bir istihbarattır. İçinizde bir parça ekmeği bir ekmeğe dönüştürebilen içsel bir zeka vardır. Arıların nesiller boyunca arı kovanlarının nasıl inşa edileceğine dair anlayışı ilettiği gibi arıların kafalarında bu mühendislik planı yoktur. Bu planlar vücutlarında var ve sistemlerindeki plana göre tam olarak ne yapacaklarını biliyorlar. En sofistike makine olan insan ve beyin de dahil olmak üzere bu içsel zeka tarafından var oldu. Sadece düşüncenin zeka olduğu fikrini zihinden uzaklaştırmaya çalışın. Çünkü şu anda
kendi bedeninizde yaratılışın kaynağı olarak zonklayan bir zeka vardır. İyi ve kötü, doğru ve yanlış fikirlerin tümü zihinsel yapılarınızdır. Onların hayatla hiçbir ilgisi yok. 100 yıl önce ahlaki olarak kabul edilen şey bugün katlanılmaz bir hal almıştır. Günümüz dünyasındaki en büyük sorunlardan biri insanların çocukluğundan itibaren akla esnek olmayan bir ahlak sisteminin dayatılmış olmasıdır. İyi olduğunu düşündüğün her neyse doğal olarak onunla özdeşleşiyorsun. Kötü olduğunu düşündüğün her neyse doğal olarak onun tarafından püskürtülüyorsun. Bu çekim ve isteksizlik tüm güçlü özdeşleşmelerin temelidir. Hoşlanmadığın her şeyin senin zihnine hükmetmesi zihnin doğasıdır. Ahlaki üstünlük fikri göz ardı edilemeyecek kadar çok insanlık dışı eylemin kaynağı olmuştur. Bir şeyden kaçınmak ondan özgürlük değildir. Ahlak her zaman kişiden kişiye, zamana, duruma ve rahatlığa göre farklılık gösterir. Hiçbir beden çoğu dinin öngördüğü ahlakla yaşayamayacağından insanlığın çoğu sürekli suçluluk, utanç ve korku içinde yaşar. Bu trajik bir şekilde sakat bir varoluştur. İnsanlık aynı zamanda toplumsal düzeni de getirecektir. Ancak bunun için hiçbir şekilde dış yaptırım gerektirmez. Dünyanın tüm büyük dinlerinin günah dedikleri şeylerin bir listesini yapın ve sadece hayatta olmanın bile günah olduğunu göreceksiniz. Eğer doğarsan bu bir günahtır. Eğer adet görürsen bu bir günahtır. Eğer çiftleşirsen bu bir günahtır. Bütün bunlar bir yana, çikolata yesen bile günah işleyebilirsin. Yaşam süreci günah olduğu için sürekli suçluluk ve dehşet içinde yaşarsınız. İnsanlar korku ve suçluluk duygusuyla bu kadar sarsılmasalardı dünyadaki tapınaklar, camiler ve kiliseler şimdiki kadar sıkışık olmazdı. Sadece dinler böyle bir korku ve utanç duygusu aşıladığı için biyolojinizden utanıyorsunuz. Çünkü insan toplumu insanın içsel deneyimini yansıtır. İnanç ve görüşlere takılıp kalmak yerine esnek ve her şeye taze, yargısız bir şekilde bakmaya istekli insanlar yaratmak kesinlikle farklı bir toplum türünü oluşturur. Dünyada olumsuz sayılan her şey aslında sınırlamalardan kaynaklanır. Kendimize empoze ettiğimiz sınırlı bir kimlik bizi öteki karşısında ben yapan şeydir. Tüm suç ve olumsuzluklar bu bölünme ve ayrılık alanında doğar. Bir ırk olarak insanlığın artık yaşamı sınırlayarak kontrol etmek yerine özgürleştirmesi gerekir. Yol budur. Teşekkürler.